İnsanlar onu Scarface Manny'nin havuz başında dil çıkararak etkilemeye çalıştığı kız olarak biliyor. Filmde 2 sahnesi var. Biri bahsi geçen sahnede Manny'e tokat attı, diğeri de kanlı ev pazarlığında dışarıda bekleyen Manny'nin arabasının yanındaki. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere sırra kadem basan Tommy Lee Leppert'in hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Tommy Lee Leppert 5 Şubat 1965 Rocklette, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Annesi Linda Curtis, ablası Suzanne Leppert'tir. Florida Rocklette'den Tommy Lee Leppert 16 yaşına geldiğinde 300'den fazla güzellik yarışmasında yarışmıştı. Tacı 280 kez kazandı. Annesi Linda Curtis, onu her zaman gülümseyen, çok sevecen, kibar bir kız olarak tanımladı. Bir gülümsemeyle uyanır ve bir gülümsemeyle uyurdu dedi. O, alışılmadık derecede güzel bir çocuk olarak tanımlandı. Henüz 4 yaşındayken ilk güzellik yarışmasına katıldı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı. Bir tiyatro ve modellik asistanı olan annesi Linda Curtis, Tommy'nin kariyerine rehberlik etti. Linda sürekli ortalıkta koşuşturuyor, Tommy'yi farklı yarışmalara, mankenlik gösterilerine ve diğer etkinliklere götürüyordu. Bunu yapmaktan zevk aldı ve Tommy'nin başarısını izlerken mutlu oldu. Tommy'nin her zaman elinden gelenin en iyisini denediğini ve genellikle başarılı olduğunu söyledi. Linda'nın müşterilerinden biri olan Ving Flanagan, Linda'nın evinde yaşamaya başladığında henüz 11 yaşındaydı. O ve Tommy kardeş gibiydiler. Evden çıkarken onu yanağından öperek ruj izi bırakırdı. Sürekli şakalaşırlardı. Temmuz 1982'de Tommy, gişede yaklaşık 25 milyon dolar kazanacak olan gençlik sömürü filmi Bahar Tatili'nde rol aldı. Film çekildikten sonra, şehir dışında bir hafta sonu partisine tek başına gitti. Farklı bir insan olarak geri döndü. Ving sık sık ona aklında ne olduğunu ve onu rahatsız eden bir şey olup olmadığını sorardı. Genelde sorudan kaçardı. Ya konuyu değiştirirdi ya da hiçbir şey onu rahatsız etmiyor deyip gülmeye çalışırdı. Kısa süre sonra Tommy'nin davranışı paranoyak imalar almaya başladı. Bir gün, Ving telefona cevap vermeye gittiğinde, arayan kişiye orada olmadığını söylemesini söyledi. Arayan kişi gerçekten de onu istedi ve dışarıda olduğunu söyledi. Linda bunun neden olduğunu sordu. Tommy, görmemesi gereken korkunç, gerçekten kötü bir şey gördüğünü söyledi. Ancak, Linda ile bu konu hakkında daha fazla konuşmayı reddetti. Ayrıca Linda'ya, "Anne, sana birinin beni öldürmeye çalıştığını söylesem ne dersin?" Ancak, yorumlarını genişletmeyi reddetti. Tommy, gördükleri hakkında konuşursa onların peşine düşeceklerini de söyledi. Linda onların kim olduklarını anlamaya çalıştı ama Tommy asla söylemedi. Tommy istikrarlı bir şekilde geri çekilmeye başladı. Linda ve Ving'in onun korkularından hangilerinin gerçek, hangilerinin paranoyak sanrılar olduğunu anlamalarının hiçbir yolu yoktu. Bir keresinde Tommy onu pencereye çağırdı. "Karşıya bak, ne gördüğünü söyle," dedi. "Komşular yeni bir minibüs almış," dedi. Neye bulaştığını anlamadı. Daha sonra minibüsün aynalı camları olduğunu ve bizi görebildiklerini ama biz onları göremeyeceğimizi söyledi. Kendisini gözetlediklerine ikna olmuştu. 2 haftalık ev hapsinden sonra, Tommy'ye büyük bütçeli Al Pacino filmi yaralı, küçük bir rol teklif edildi. Mart 1983'te Miami'de çekime başlandı. Çekimlerin 4. günü sette bir çöküş yaşayana kadar her şey yolunda gitti. Birinin vurulması gereken bir sahne vardı ve onlara suni kan fışkırtıldı. Olayı izlerken histerik bir şekilde ağlamaya başladı. O kadar kötüye gitti ki onu karavanına geri götürmek zorunda kaldılar. Oyuncu yönetmeni sorun hakkında bilgi vermek için Walter'ı aradı. Onu kontrol etmek için hemen Tommy'nin karavanına gitti. Ona göre, muazzam bir korku ve endişe içindeydi. Kara para aklamayla ilgili bir şeyler söyleyerek histerik bir şekilde ağlıyordu.
Ayrıca onların onu öldüreceğini ve nereye saklanacağını bilmediğini söyledi. Ondaki bu büyük korkuya neyin sebep olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Linda ile konuştuğunda ona Tammy'yi bir doktora götürmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Tammy'yi polise götürmesi gerektiğini de söyledi. Sorununun psikolojik olup olmadığını veya onu gerçekten öldürmeye çalışan birinin olup olmadığını belirleyebileceklerini umuyordu. Tammy filmi bıraktı ve eve döndü. Linda'nın ısrarı üzerine Tammy yerel şerifle konuştu ama görünüşe göre hayatının tehlikede olduğunu hissettiğinden hiç bahsetmedi. Ailesiyle bile paranoyası çok yaygındı. Birinin onu zehirlemeye çalıştığına ikna oldu. Açık kaplardan içmeyi reddetti. Bir keresinde zehirli olup olmadığını anlamak için Wing'e yemeğinden bir parça tattırdı. O da sadece başkalarının tabaklarından yemek yerdi. Wing, iyi günlerin ve kötü günlerin olduğunu hatırladı. Tammy'nin neredeyse normal olduğu günler vardı ve onun gerçekten sinirli olduğu başka günler de vardı. Linda, Tammy'nin kişiliğinin, sanki eskisinden farklı bir insanmış gibi dramatik bir şekilde değişmeye başladığını söyledi. Ayrıca farklı bir görünüm almaya başladı. Gözlerinde vahşi ve korkmuş bir bakış vardı. 1 Temmuz 1983'te Tammy nihayet tersledi. Wing kanepede okurken onu kendisine bakmakla suçladı. İnkar etti. Dışarı çıktı ama görünüşe göre bunalmış hissetti ve hemen içeri girmek için arkasını döndü. Ön kapıyı açmaya çalıştığında kapının kilitli olduğunu keşfetti, rüzgar kapıyı iterek kapatmıştı. Kapıya vurdu, içeri alınmak istedi. Daha sonra bir beyzbol sopası aldı ve ön camı kırdı. Wing kapıyı açtı ve ona durmasını söyledi. Onun peşinden gitti ve elleriyle ona vurmaya başladı, bağırdı ve neden onu dışarıda bıraktığını sordu. Ona göre gözlerinde çılgın bir bakış vardı. Onu tanınmadığını düşünüyor. Linda o olayı kaldırabilmişti ama bir sonraki olayı kaldırabileceğinden emin değildi. Tam bir fiziksel ve psikiyatrik değerlendirme için Tammy'yi Brevard County Akıl Sağlığı Merkezi'ne gönderdi. Doktorlar uyuşturucu veya alkol kullanımına dair hiçbir kanıt bulamadılar ve onu 72 saat gözlem için hastanede tuttular. Tammy eve döndükten sonra, Linda'dan ona bir şey olursa, onun için o kişiyle ödeşeceğine dair söz vermesini istedi. Linda ona ne olacağını düşündüğünü sordu. Onun hala onu öldürmeye çalışacağını söyledi. 5 Temmuz'da hastaneden çıktıktan sonraki gün en yakın arkadaşı Rick Adams ile çıktı. Daha önce, ona birinin onu öldürmeye çalıştığını söylemişti. O gün ona görmemesi gereken bir şey gördüğünü, ancak ayrıntıya girmeyeceğini söyledi. İkili dua etmek için kiliseye gitti. Oradayken birkaç dakika kontrolsüz bir şekilde ağladı. Onu eve bıraktığında, ertesi gün öğleden sonra tekrar kiliseye gitmeyi planladılar. Onu sevdiğini ve bir süreliğine uzaklaşabileceğini söyledi. Fakat Linda'ya göre ertesi gün, 6 Temmuz 1983, olağanüstü derecede normaldi. Tammy'nin ona iyi olduğunu göstermeye çalıştığına inanıyor. O sabah saat 11 civarında, Tammy bir arkadaşı Kate Roberts ile dışarı çıkmak için ayrıldı. Linda ayrılırken birdenbire korktu. Dışarı çıktı ve Tammy'nin gidişini izledi. Nedense bunun Tammy'yi son görüşü olacağını hissediyordu. Kate'e göre, onu evinden almış ve sahile gitmeyi planlamışlar. Yolculuk sırasında bir noktada sözlü tartışmaya girdiler. Cocoa Beach şehir merkezindeki Glass Bank binasının otoparkında onu dışarı çıkarmasını istedi. Kate onu dışarı çıkarttı. 6 Temmuz günü saat 15 civarında, evinden 5 mil uzakta olan A1A devlet yoluna bıraktı. Yanında cüzdan veya kimlik taşımıyordu. O öğleden sonra Cocoa Beach kostüm dükkanını 3 kez aradı ve ona acil mesajlar bıraktı. Yakın bir yerden aradığını söyledi. Ne yazık ki teyzesi o sırada şehir dışındaydı. Cevap veremeyen bir arkadaşını da aradı. Bundan sonra Tammy bir daha hiç görülmedi veya ondan haber alınamadı. Polis, Tammy'nin yakın arkadaşlarını sorguladı.
Evde sorunlar yaşadığını güçlü bir şekilde hissettiklerini söylediler. Kendi isteğiyle ayrıldığını hissettiler. Bir arkadaşı, Tammy ve Linda'nın kariyeri hakkında sık sık tartıştıklarını söyledi. Bir keresinde iddiaya göre arkadaşına, "Dostum, 18 yaşıma geldiğimde buradan gidiyorum." Ancak Linda, Tammy'nin gönüllü olarak ayrıldığına inanmadı. Tartışmaya girdiklerini kabul ediyor, ancak hiçbiri ciddi değildi. Tammy'nin 3 aylığına Kaliforniya'ya gitmeye hazırlandığını belirtiyor, bu onu zaten ailesinden uzaklaştırırdı. Oraya gideceği için heyecanlı olduğu bildirildi. Linda, kaçması için bir neden bulamıyor. Ancak polis, Tammy'nin hayatta olduğunu ve hemşire olmak için okula gittiğini söyleyen bir kadından, ortadan kaybolmasının ardından 2 telefon aldıklarını iddia etti. Wink, Tammy'nin görmemesi gereken bir şey gördüğüne inanıyor. Ayrıca çok korktuğu biri hakkında bilmemesi gereken bir şey bildiğine inanıyor. Her şeyin onun hayal gücünde olduğunu söylemek yerine ona korkularını sormuş olmayı diliyor. Hepsi onu daha fazla ciddiye alsaydı, halen burada olup olmayacağını merak ediyor. 17 yaşındaki bir kız, hayatından endişe etmesine neden olacak ne görmüş olabilir? Tammy, Scarface setindeki çöküşü sırasında kara para aklamaktan bahsetmişti. Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Hizmetlerinden bir yetkiliye göre, o sırada Florida'daki düzinelerce kara para aklama davası federal soruşturma altındaydı. Bazıları buna tamamen tesadüf diyor. Linda bunun tesadüf olmadığına inanıyor. Tammy'nin oyuna geldiğini, kurban olduğunu ya da hafıza kaybı yaşadığını düşünüyor. Linda ona söylediği her şeye inanmak ve ona yardım etmek istiyordu. Geri dönüp Tammy'nin en başından söylediği her şeye inanabilmeyi ve gerçeği öğrenene kadar onu bir yerde saklayabilseydim dedi. Şimdiye kadar, ona ne olduğunu öğrenmeyi umdular. Şüpheliler, ailesi, Tammy'nin ortadan kaybolmadan önceki davranışına dayanarak, görmemesi gereken bir şey gördüğüne ve bu yüzden öldürüldüğüne inanıyorlar. Kaybolmasının kara para aklamayla ilgili olabileceğine inanıyorlar. Bir keresinde Linda'ya bir arkadaşının Brevard County'de büyük çaplı bir uyuşturucu parası aklama operasyonuyla övündüğünü söyledi. Olaya çok sayıda önde gelen vatandaş, polis ve bankacının karıştığı bildirildi. Bu, onun güvenliğinden korkmasına neden oldu. Şu anda bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt yok. Linda daha sonra, kendisinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmadığına ve sorgulanmadığına inandığını söyledi. Tammy'nin bir keresinde birinin onu öldürmek istediğinden korktuğunu söyledi. Sanık seri katil Christopher Wilder olası bir şüpheli olarak kabul edilir. 1984'te Florida'da başlayan ve Tekas, Oklahoma, Nevada, Kaliforniya ve New York'tan geçen bir çılgınlık sırasında en az 12 kadını kaçırıp cinsel tacizde bulunmuş. En az 8'ini öldürmüştü. New Hampshire'da polislerin dedikleri. Bilinen ilk kurbanı, Cocoa Beach'ten sadece birkaç mil uzaktaki bir alışveriş merkezinden kaçırılmıştı. Linda, Wilder ve Tammy'nin Fort Lauderdale'deki bahar tatili setinde tanıştığını iddia ediyor. Ayrıca onu Tammy'nin fotoğrafını çekmesine izin vermeye ikna etmek için sonuçsuz bir çabayla Brevard County'ye yaşadıkları yere gittiğini iddia ediyor. Ayrıca kendisine çok benzeyen bir adamın 1983'te mankenlik ajansını birkaç kez ziyaret ederek model aradığını hatırladı. Ailesi, onu kaçırdığını ve muhtemelen öldürdüğünü iddia ederek $1 milyon bir dava açtı, daha sonra ölümünden sonra düştü. Linda artık onu davada güçlü bir şüpheli olarak görmüyor. Polis, onu hiçbir zaman onun ortadan kaybolmasıyla ilişkilendiremedi ve cinayet serisi sırasında ortadan kaybolmasının sadece bir tesadüf olması mümkün dedi. Bir noktada polis, Tammy'yi vampir tecavüzcüsü olarak bilinen John Crutchley'in olası bir kurbanı olarak gördü. Kaybolmadan kısa bir süre önce Brevard County'ye taşınmıştı. Ancak daha sonra şüpheli olmadığını açıkladılar. Yıllarca günümüze kadar tüm aramalar sonuçsuz kaldı. Ailesi kırık bir şekilde eksik kaldı. Annesi Linda Curtis Ekim 1995'te maalesef kızına ne olduğunu bilmeden hayatını kaybediyor. Kız kardeşi Suzanne halen onu aramaya devam ediyor.
Onun da sağlık durumu iyi değil. Buradan çok geçmiş dileklerimi iletiyorum. Umarım iyi olur ve kız kardeşine umut olur, onu bulur. Bu dava için çok üzüldüm ama bu davanın yeterince araştırılmadığını söylemeliyim. Çözülmemiş sırlar var. En son görüştüğü arkadaşı belli ki bir şeyler saklıyor ve yalan söylüyor olabilir. Gittiği son yer olan parti çokça araştırılmalıydı. Evet arkadaşlar, üzücü bir davanın daha sonuna geldik. Sizler neler düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.